Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Şeyma Gümüş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Sizleri gördüm, daha güzel oldum. Süper, çok teşekkürler. Evet, yine biz sizi her gördüğümüzde elbette ki ayak sağlığından konuşacağız. Tekrar bir başlayalım yani sohbetimize. Ayak bakımında hangi işlemleri yapıyorsunuz? Evet, ayak bakımında tamamen artık çok daha farklı bir sisteme geçtik. Ayak bakımında hiç ayaklarınızı suya sokmuyoruz. Öncelikle alanında eğitim almış kişiler tarafından ayaklarınızı inceliyoruz. Tırnaklarınızda bir problem var mı? Tırnak mantarınız var mı? Sararma var mı? Batık tırnağınız var mı? Nasırınız var mı? Sihiriniz var mı? Topuk çatlağınız var mı? Her şeyi tek tek inceliyoruz. Ona göre de sizinle konuşuyoruz ne şikayetiniz var diye. Şikayetinizi dinledikten sonra biz kendi gördüklerimizi size söylüyoruz. Ya hiçbir şikayetiniz yoksa ayak bakımını yapıyoruz ya da probleminize yönelik işlemler yapıyoruz. Yaptığımız işlemler vakumlu cihazlarla ve aletli steril aletlerle yapılıyor. Bu sayede hem sadece probleminize yönelik ayak bakımı yaptırmış oluyorsunuz hem de normal ayak bakımı yaptırdığınızda bir sıkıntı yaratmadan ayak bakımından sonra farklı problem oluşmasını engelleyerek harika bir ayak bakımı deneyimi yaşamış oluyorsunuz. Süper. Peki tırnakta şekil bozukluklarının sebepleri neler? Birçok nedeni var. Öncelikle travmalar, giydiğimiz ayakkabılar, giydiğimiz çoraplar çok fazla. Ya da yürüyorsak bir yere vurduysak, bir darbe aldıysak tırnaklarımızda. Ya da tırnak çekimi ya da tırnak mantarı sonrasında tırnak batığı ya da tırnak mantarı sonrasında tırnak çekimi yapılmışsa orada bir problem olmuşsa, operasyon geçirilmişse deforme tırnaklar oluşabiliyor. Sistemik rahatsızlıklardan kaynaklı deforme tırnak oluşabilir. Ya da doğuştan kaynaklanan da yine doğuştan deforme tırnakla doğabiliyoruz. Evet. Çok da denk geliyoruz. Tırnak kalınlaşması çok görüyoruz. Tırnak neden kalınlaşır? Öncelikle sistemik rahatsızlıklardan olabilir. Dolaşım problemi az olduğu zaman da ödem problemi varsa dolaşımdan kaynaklı oraya kan, vitaminler, mineraller gitmediği için tırnak yavaş yavaş kalınlaşmaya başlıyor. Yine kendini aslında koruma altına almak için kalınlaşıyor. Ya da tırnak mantarından kaynaklı da tırnak böyle kof kof üst üste gelir. Altta oluşmaya başlar. Tırnak yine kendini koruma altına almaya çalışır tırnak mantarından dolayı ve kalınlaşmaya başlar. Onun haricinde batık tırnaklarda da tırnak kalınlaşabiliyor. İki türlü handikapı var burada. Tırnak döndüğü zaman da kalınlaşırken bir yandan da kalınlaşmamış olan tırnağa yukarıdan baktığımızda konvolüt olmasından kaynaklı kalın zannettiğimiz durumlarda söz konusu olabiliyor. Peki kalınlaşan ya da sararan tırnaklar için mantar diyebilir miyiz yoksa her kalınlaşan ya da sararan tırnak mantar mıdır? Asla değildir. Mantar eğer tırnak kalınlaşabilir işte saydığımız nedenlerden kaynaklı sararabilir. Genellikle işte batık tırnaklarda da sararma söz konusu oluyor çünkü hani konvolüt olduğu için rengi değişebiliyor. Sistemik rahatsızlıklardan kaynaklı sararmış tırnak dediğimiz bir problemler de kaynak olabiliyor. Bunlar tırnak mantarından bambaşkadır. Yalnız sekonder olarak yani ikincil olarak bu problemler mantarın oluşmasına neden olabilirler. Evet. Peki şimdi tırnakları bazen evet çok ciddi batıklara denk gelebiliyoruz. Siz bu batıklar için birçok uygulama da yapıyorsunuzdur ama bir kısımda çektirmeye gidiyor. Tırnaklar çekiliyor. Tırnak çektirmeyi düşünen ya da çektiren izleyicilerimiz için onları neler bekliyor? Çekilen tırnak sonrası. Çok ileri safhada bir iltihaplı tırnağınız varsa, tırnak artık hani toparlayabileceğimiz gibi bir durumda değilse zaten biz de doktorlarımızı yönlendiriyoruz. Operasyona ihtiyaç duyabiliyoruz. Hani kökten bir tamamen güzel bir temizlik yapalım. Yani temizlik dediğim sadece çekimden bahsediyorum. Çünkü bazen şöyle bir algı da var. Hani o kadar sıkılıyorlar ki insanlar benim tırnağımı çekin, kökünü de komple kurutun, hiç tırnak gelmesin diyorlar. Hani çok da doktorlarımız biliyorlardır, böyle problemler görüyordur. Bunlar olabiliyor. Yalnız eğer tırnak mantarınız varsa mekanik temizlik yaparak zaten oradaki problemli bölgeyi tamamen aldırtabiliyorsunuz. Bu sayede çekim yaptırarak tırnak matriksinin oluşum fabrikasının yerini bir operasyonla müdahale ettirmiş olmuyorsunuz. Bu da deforme tırnak oluşumunu bir tık daha
düzeltebiliyor, önünü geçmiş olabiliyor ama zaten tırnak mantarınız varsa ya da kalınlaşmış bir tırnağınız varsa tırnak her zaman mükemmel bir şekilde gelmeyebiliyor. Biraz daha mutasyona uğramış olabiliyor. Burada dikkat edeceğiz. Bu dönüşümde zaten işte bu tırnak çekimi yaptırmazsanız, mekanik temizlik yaptırırsanız ya da işte batık tırnağınız varsa doğrultma, düzeltme konusunda bizden destek alırsanız zaten operasyonsuz yapabileceğimizin elinden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Peki bizim yaptığımız garantili mi? Yani biz bir tedavi mi yapıyoruz? Biz tedavi yapmıyoruz. Biz asla garanti vermiyoruz. Tırnak çekiminin de garantisi yoktur. Yani siz tırnağınızı çektirdiniz diye oradan temiz tırnak gelecek diye bir söz konusu değildir. Tırnak problemlerinde asla garanti veremezsiniz. İsterseniz profesör olun, isterseniz doktor olun. Hiçbir şekilde, hele ki sağlıkta zaten hiçbir şeyde garanti veremezsiniz. Çünkü burada kişi, ben burada işlemi yapıyorum, siz evinize gittiğinizdeki o bakımınız sizin asıl tedaviniz. Yani tedaviyi kişi kendi yapacak. Kendi bakımını yapacak ki ona göre ben de kontrolünü sağlayacağım. Bakımı hazır hale getiriyorsunuz aslında. Kesinlikle Böyle öyle. demek gerekiyor. Evet. Peki giyilen ayakkabılar tırnak problemlerine sebep olabilir mi? Bunlarla ilgili de bilgi verebilirsiniz. Evet, aslında zaten çoğunlukla ayakkabılardan kaynaklanan problemler baş gösteriyor. Hele ki şimdi kış geldiğini düşünürsek eğer, botlar giyiyoruz, ayakkabılar giyiyoruz. Burada şunlara dikkat edeceğiz. Naylon çorap giydiğimizde ayaklarımız terliyor, havasız kalıyor, deri mantarı ve tırnak mantarına neden olabiliyor. Ve ayaklarımızı botlardan kaydırtıyor. Bu sefer de tırnaklar sürekli önden baskı alıyor. İlk başta bunu fark etmiyorsunuz, biraz hassasiyet görüyorsunuz. Aradan 2-3 ay sonra tırnak böyle dalga dalga gelmiş. İnce ince çizgilerle gelmiş. İşte buralarda tırnak mantarı oluşumunu hazırlıyor. Ya da tırnak kökten, önden darbe alıyor mu? Kök zarar görüyor. Kökten de farklı çıkıyor tırnaklar. İşte tırnak kalınlaşmaya dönüyor. Burada aldığı darbeden kaynaklı kendini korumaya aldığı için tırnak zaten kendini koruma aldığı için kalınlaşıyor. En büyük sıkıntımız zaten ayakkabılar. Bir de dar giyilen çoraplar. Bir de yün çorap giyiyoruz bazen. Ayakkabıyı küçük alıyoruz. Çorabı içine sıkıştırıyoruz iyice. Ayak iyice tırnakları orada büzüşüyor. Hele ki parmak problemleri de burada. Yani bası problemleri, parmağın şekli de çok önemli. Yani çekiç parmağınız varsa böyle içeriye doğruysa tırnaklar sürekli böyle önden darbe alıyor. Burada da işte bize geldiğinizde biz zaten probleminiz nedir görüyoruz. Diyoruz ki mesela çok güzel silikonlar var. Silikon ortezler, parmaklarınızın üstüne böyle koydunuz. Eğer çekiç parmağınız varsa onlar oradaki darbeyi alabiliyor. Burada biz de sizi yönlendiriyoruz. Neye ihtiyacınız var? Tamam, böyle bir problemim var benim. Yani sürekli dışarıdan darbe alan. Bunun nasıl önüne geçebilirim? Cevabı bizlerden bulabilirsiniz. Evet, çok güzel. Peki tırnakta çizgilenme oldu, kalınlaşma oldu. İzleyicilerimiz için soruyorum. Nasıl bir yaklaşımda olmalılar? Ne yapmalılar? Ayaklarımızı incelemiyoruz. İlk yaklaşım incelemek olsun. Bir önce farkındalık yaratmak istiyoruz. En istediğimiz şey bu. Oradaki ince çizgileri göremiyoruz. Yaşadığımız o travmaları unutuyoruz ayaklarımızda. Bunun farkına varalım. Kendiniz de inceleyebilirsiniz ayaklarımızı ama biz kış geldiği zaman, hadi yazın bakıyoruz biraz daha ama kış geldiği zaman ayaklarımızı kapatıyoruz, çoraplarımızı giyiyoruz, ayaklarımızı yıkıyoruz ya da yıkamıyoruz, bakımını ihmal ediyoruz. Nasıl yüzünüze bakımını yapıyorsanız, nasıl yüzümüzü yıkıyoruz, dişlerimizi fırçalıyorsak ayaklarımızı da yıkayacağız. Parmak aralarımızı kurulayacağız. Tırnaklarımızı fön makinesiyle kurulamaya özen göstereceğiz. Islak bırakmayacağız. Ve yakından da inceleyeceğiz. Oje sürüyoruz mesela bayanlar olarak. Uzun süre öyle ojeli kalıyor. Görmüyoruz. Ne oluyor? Tırnaktaki o çizgilenmeyi, kalınlaşmayı görmüyoruz. Ya da görmezden geliyoruz. Uzatıyoruz. Ta ki o artık benim beynime zonklayana kadar, ta ki benim artık sosyal hayatımda beni rahatsız edene kadar işte bunlardan sonrasında ayak problemlerine dikkatimizi çekiyor. Bazen böyle dışarıda ayakların fotoğrafını çekmek istiyorum. Seçilen ayakkabıların fotoğraflarını çekmek istiyorum. İnanılmaz dehşete düşürüyor, biliyor musunuz? Ve hani orada seçim, ayakkabı seçimi, giydiğimiz, nerede ne giymemiz gerektiğini karar veriyor olmamız lazım. Yine araştırıyor olmamız lazım. Bunun haricinde geçen mesela bir danışın bir yerde bir video izlemiş, bize attı. Anlattım, tırnağın üstünü diyor,
batık tırnakta üstünü törpülersen böyle, birisi çekmiş bir yerden, hiçbir şeyi yok, eğitimi olmayan birisi. Bunu yaparsanız diyor ortadan açarım, yanlardan kaldırırsın diyor, kurtulursun. Dedim bu olmaz, çok yanlış. Acaba diyor ticari kaygılardan dolayı mı böyle söylüyorsunuz diyor. Maalesef bir de böyle bir sıkıntımız da var. Hayır, bu yüzden söylemiyorum. Sağlıklı bir tırnağınıza evde lütfen müdahale etmeyin. Problemli de olsa müdahale etmeyin. Altında ne olacağını bilmiyorsunuz. Tırnak mantarını temizliyorum, altından iltihap fışkırıyor. Ağrılı tırnak mantarı ile geliyor. Ağrı varsa iltihap vardır zaten. Daha temizliyorum, sapsarı iltihap akıyor. Bilmiyoruz oradan ne çıkacağını. Yani ya da kişinin sağlık durumunu bilmiyoruz. Diyabeti var belki, belki bir dolaşım problemi var, belki ayağında bir hissizlik var. Bunu biliyor olmamız gerekiyor. Ayak bakımı deyip geçmemek lazım. Ben ve benim ekip arkadaşlarımla birlikte kendim için konuşursam biz sizin sağlığınıza, en çok da ayak sağlığınıza değer veriyoruz. Çünkü ayağınızdaki problemler sizin bütün sorunlarınızın aslında habercisi olabiliyor. O yüzden de evde müdahale yapmak yerine gelip bize danışarak ya da doktorlarınıza giderek, hiç fark etmez, bir bakımını nedir ne değildir sormak lazım. Özellikle 50 yaş sonrası aylık bakıma gelmek durumundalar. Yani bu muhakkak önemli. Buna çok dikkat ediyor olmaları lazım. Belirli bir yaş grubunun kesinlikle aylık düzenli bakımına gelecek. Hani gençler biraz daha ihmal ediyoruz ki herkesin yapması gerekiyor ama 50 yaş için muhakkak gelecekler. Bunu şöyle özetleyebiliriz aslında. Az önce tedavi kısmı tamamen kişinin kendi ev bakımıyla olacaktı. Evet. Şöyle diyebilir miyiz o zaman? Siz evde asla müdahale etmiyorsunuz. Öncelik sizin gibi bir uzmana danışılacak ya da kime güveniyorsa artık danışacak. Ondan sonra ev bakımını, rutinini öğrenecek. Ondan sonra ev tedavisini kendisi yapacak diyebiliyor muyuz bu şekilde? Kesinlikle diyelim. Bu süreçte tabii ki de gittiğiniz yerlerde dikkat ediyor olmanız lazım. Muhakkak üniversiteden mezun olan kişileri tercih etmeniz Kesinlikle. çok Aslında çok ben önemli. bir şey daha merak ediyorum. Bu manikürdü, pedikürdü, oje kullanımıydı. Bunlarla ilgili de çok şey var. Bu bir sonuçta oradaki et kısmından alınıp bir tırnak bariyeri bozuluyor. Bunlarla ilgili de aslında birazcık böyle bilgi alabilirsek. Kesinlikle pens kullanmamayı tercih ediyoruz biz. Frezelerle zaten oradaki kalınlaşmış deriyi biz şöyle bir bertaraf ediyoruz. Zaten hiç tırnak problemi, yani orada et problemi çekmiyorsunuz. Kesme işlemi mümkün olduğunca yapmıyoruz. Törpü bile biz normal törpü kullanmıyoruz. Yani bizim kullandığımız frezelerle törpüler kullanıyoruz. Tırnaklarınızı o şekilde törpülüyoruz. Bunlar çok önemli. Tabii ki de bilir kişilere gittiğinizdeki aldığınız hizmeti fark ediyorsunuz. Bütün sorularınızın cevabını net alıyor olmanız lazım. Ama maalesef şu süreçte biraz daha nerede ne olduğunu bilmediğimiz için çok daha farklı yerlerde de farklı reklam kampanyaları nedeniyle kafa karışıklığı olabiliyor. Çok kötü Muhakkak yerlerde de işlemler incelemek yapılıyor. lazım. Evet, kesinlikle. Öncelikle mesela ben kendim için söyleyebiliyorum. Paketli aletler kullanılması, sterilizasyon, hijyen burada çok çok önemli. Tek kullanım malzemeler kullanmak çok önemli. O yüzden en başında dedim ayakları suya sokmuyoruz diye. Ayağı görmek lazım. Yani pat diye ayağı suya sokup çok güzel, ben de çok seviyorum. Keşke ben de özenmiyor, ben de özeniyorum. Yani diyorum ki keşke danışanlarım gelse, hepsi yan yana dizsem böyle güzelce, ayaklarını suya soksunlar, spasını yapsınlar. Ama bu her zaman iyi olmuyor. Ayaktaki problemi görmek daha böyle zor olabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca biz de VIP odalar dediğimiz, yani siz geldiğinizde hani mesela bize erkeklere hizmet veriyor musunuz diyorlar mesela. Tabii ki de erkeklere de hizmet veriyorum. İşte buna da hizmet veriyorum. Herkese hizmet veriyoruz. Bizim için hiç önemli değil. Bebeklere de hizmet veriyoruz. Çünkü doğuştan bebeklerde de tırnak problemleri oluyor. Etleri zaten, tırnakları böyle kağıt gibi oluyor. Etlere yapışıyor, batık oluyor. Onlarda bir podotaping işlemleri yapıyoruz. Böyle küçük küçük yapabiliyoruz. Bize yani 7'den 70'e değil, doğuştan bize ihtiyacınız gelebildiğimiz kadarıyla her zaman ayak sağlığınız bizim için önemli. O yüzden de erkek kadın hiç fark etmeksizin size özel odalarda hizmet veriyoruz. Ve orada birebir hiç kimsenin yanında olmadığı, rahatlıkla probleminizi gösterdiğiniz, konuştuğunuz, rahatlıkla ayak bakımınızı yaptırdığınız bir hizmet almış oluyorsunuz. Bu da önemli. Bunun haricinde işte sterilizasyon odamız var ayrıca. Bunlara çok dikkat ediyor olmanız lazım. Bir de kişinin verdiği cevaplara bakın. İşte böyle çok garip garip videolarla kafa karıştırıcılığı çok fazla olabiliyor. Evet, maalesef. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık diyorum. Çok teşekkürler. Sizin de ayağınıza sağlık.
8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz Şeyma Gümüş'tü. Kendisiyle ayak sağlığı hakkında çok güzel, çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.